Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte çok az malzemeyle kahveli kurabiyeler hazırlayacağız. Böyle çatlamalara doyamayan ve ağzınıza aldığınız andan itibaren un gibi dağılan, evet, fazla kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Tarifim için bütün malzemelerim burada. Sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Evet, şimdi kabımın içine 2 tane oda sıcaklığında yumurtamı ilave ediyorum tümüyle. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Kurabiyemizde katı yağ kullanmıyoruz. Bu arada katı yağ sevmeyenler için kesinlikle kaçınılmaz bir tarif. 1 çay bardağı da şeker kullanıyorum. 1 yemek kaşığı da kahve kullanıyorum. Yarım paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya kullanıyorum. Evet, cevizimizi ve damla çikolatamızı da hamurumuzu yoğurduktan sonra ilave edeceğiz. Evet, kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştırmak istiyorum unumu ilave etmeden önce. Evet, tamam, yeterli. Burada 3 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden unumuzun kalitesine de değişiklik gösterebiliyor un miktarımızda, bilginize. Evet, hemen biraz daha un ilave ediyorum. Evet, şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Evet, pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle göstereyim kıvamını. Evet, kıvamı bu şekilde olacak. Bu arada 2 bardak un kullandım, bilginize. Şimdi 1 bardak çay bardağı yani cevizimi ilave ediyorum. 1 çay bardağından biraz eksik de damla çikolatası ilave ediyorum. Evet, şimdi cevizimi ve damla çikolatamı yedirene kadar yoğuracağım hamurumu. Bu arada damla çikolatası katmanız da şart değil. Eğer yoksa evinizde kullanmaya da bilirsiniz. Ama varsa kullanın. Damla çikolatalı da güzel oluyor. Ceviz yerine de fındık veya badem de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Şart değil ceviz kullanmanız. Evet, tamam, şimdi kurabiyelerimizin şeklini verelim. Hemen böyle yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alıyorum. Böyle ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum. Önce avucumun içinde bu şekilde sıkıyorum. Sonra yuvarlıyorum. Bu şekilde. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim kurabiyelerim çatlayana kadar. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız, bilginize.
Evet, kurabiyelerim daha yeni pişti. Bunu da hemen belirteyim. Benim fırınımda 15 dakikada pişti, bilginize. Evet, kurabiyelerimizin piştiğini nereden anlarız? Böyle bir kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa kurabiyemiz pişmiştir. Fırınınızdan alabilirsiniz. Evet, şimdi kurabiyelerim soğumadan böyle bir bardak yardımıyla bastıracağım. Ve şeklini vereceğim. Evet, tamam. Evet, şimdi kurabiyelerim biraz soğusun. Soğuduktan sonra da iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım, bilginize. Evet, kurabiyelerim tamamen soğudu. Hemen böyle servis tabağımın içine almak istiyorum. Sonra iç dokusuna geçeceğim. Evet, hemen böyle tepsimi kaldırıyorum. Evet, hemen böyle iç dokusunu da sizlerle paylaşayım. Yani bakar mısınız? O kadar güzel bir kurabiye tarifi oldu ki kesinlikle bütün kurabiye tariflerini unutturacak bir kurabiye tarifi oldu. Yani kahve severler kesinlikle bu kurabiye tarifini kaçırmamalı. Büyükten küçüğe herkesin çok beğeneceği bir kurabiye tarifi oldu. Benim devamlı yapmış olduğum bir kurabiye tarifi, kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Beğenmediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Yani katı yağ sevmeyenler için de kesinlikle kaçınılmaz bir tarif, hem de o kadar az malzemeyle yapılan bir kurabiye tarifi ki kesinlikle hepinizin yapmasını tavsiye ederim. Kaydedin, her zaman yapmak isteyeceğiniz bir kurabiye tarifi oldu. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Yine emeğimin karşılığını almam için bir emoji, bir beğeni bırakırsanız ve hala kanalıma da abone değilseniz, ilk defa bu tarifimde karşılaşıyorsak bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.